Herkese merhabalar, Şehirler sayfasına hoş geldiniz. Bugün 20 Mayıs 2023, ilk kovanımızın genel durumunu kontrol edeceğiz. Öncelikle kovanı açmadan önce kullandığım ekipmanları dezenfekte ettikten sonra kovanı açıyoruz. Bunu her hafta ısrarla söylememin sebebi şu, kovanınızda bir hastalık varsa diğer kovanlara geçmemesi için. Bunu söylememin sebebi bu. Bir bakteri veya bir virüs varsa kovandan kovana hastalık geçmemesi için ben bunu düzenli bir şekilde yapıyorum. Şimdi ilk kovanımızın genel durumunu kontrol edeceğiz. Üçüncü katımızda 10 çıtayı çıkarttığımız için bugün kovanın durumuna göre dördüncü kata atacağız. Şimdi üçüncü katta yapacağım işlemler şu şekilde olacak. Birincisi nektar gelmeye devam ediyor mu ve ana arı yüzüğü kontrol yapacağız. Bir de üçüncü kattaki arı yoğunluğuna bakacağız. İlk çıtamızı çektiğimizde çıtanın komple nektarda olduğunu ve yavaştan sırlanmaya başladığını görüyoruz. Bu da şu an benim için kovanın iyi gittiğini gösteriyor. Sadece ilk çıtanın biraz popülasyonu az, o da normal. Çünkü ballar sırlanmaya başladığı için haliyle popülasyon az olacaktır. İkinci çıtamız da aynı şekilde. Buradaki balların çoğu sırlanmış. Şimdi size yakından da göstereceğim. Zaten çıtaların ağırlığı da bayağı bir var. Bu çıtada boş yok diyebilirim. Gördüğünüz gibi yukarıdan aşağı doğru da sırlanmaya başlamış. Şimdi birinci ve ikinci çıtada herhangi bir ana arı yüksüğü yok. Zaten bir oğul engelleme işlemi yapmıştık. Seyretmek isterseniz linkini yukarıya bırakıyorum. Oğul engelleme başarılı olmuştu ama şu an kovanın popülasyonu fazla olduğu için alt katlarlar sıkışacağı için bir oğula gitmek isteği duyabilirler. Üçüncü çıtamızda kapalı yavrulu bir çıta. Kapalı yavruların çoğu çıkmaya başlamış. Şimdi köşelerde ana arı yüksüğü var mı ona bakıyoruz. Şimdi üçüncü çıtanın köşesinde bir tane ana arı yüksüğü gördüm ve bunun içi de doluydu. Hemen moralimizi bozmayacağız ama ana arı yüksüğü var. Bunu da bozduktan sonra diğer çıtanın kontrolüne geçeceğim. Dördüncü çıtamızdaki kapalı yavrular daha çıkmamış ve burada da ana arı yüksükleri var. Bu da demek oluyor ki alt katta arıların sıkıştığını gösteriyor. Ve tekrardan yukarıya ana arı gözleri yapmaya başlamışlar. Şimdi buradaki yüksüklerin hepsini bozacağım ve haftaya yapacağım kontrolde bu işlem tekrar devam ediyorsa, yani ana arı yüksükleri yapılmaya devam ediyorsa bir tane ana arı siparişi vereceğim. Çünkü kovanın yoğunluğu çok fazla olduğu için gözümüzden bir tane ana arı yüksüğü kaçırırsak zaten ana arıyı da keserlerse kovanın gelişimi biraz geriye doğru gider. Bu bize bir zarar vermez çünkü kovanın yoğunluğumuz iyi. Birinci katta da bir sürü kapalı yavru çıta vardır. O yüzden bal akımından önce bu bize herhangi bir zarar vermez. Beşinci çıtamızdaki kapalı yavruların çoğu çıkmış ve çıkan yerleri de nektar doldurmaya başlamışlar. Zaten bir önceki çıtalar da aynı şekilde çıkan bütün gözleri arılar nektar doldurmuş. Bu çıtada herhangi bir ana arı yüzüğü yok. Sadece yukarıda kapalı yavruların çoğu çıkmaya başladığı için buraya tekrardan bir çıta çıkartacağız. 8. çıtam da nektarlı bir çıta. Üst taraflardan da bu çıtayı sırlamaya başlamışlar. 9. çıtada da herhangi bir ana arı yüzüğü yok. Bal doğmuş ve arılar sırlamaya başlamışlar. Şimdi duvar çıtamız da aynı şekilde. Komple dolu ama bu çıtayı sırlamaya başlamamışlar. Bu da Belfast arısı için gayet normal. Belfast arısı nektarı çıtanın ortasından dışa doğru doldurmaya başlar ve sırlamayı da tam tersi yapar. Dıştan içeri doğru gider. Biraz değişik bir sırlama yöntemi var ama çalışma prensibi bu şekilde. Şimdi 3. katta ilk çıtayı da kovana koyduktan sonra bu katı kenara alacağız ve ikinci katın kontrolünü yapacağız. Normalde ikinci kata üstünkörü bakacaktım ama şu an bir ana arı yüksüğü gördüğüm için o katı da hızlıca bir kontrol edip ilk katın kontrolüne geçeceğim. Ama bu yapacağım işlemde ikinci katta çok fazla bir şey olduğunu tahmin etmiyorum ama yine de kendimizi sağlam almak için ne olur ne olmaz diye ikinci katın kontrolünü yapacağız. Şu an bulunduğumuz bölgede biraz açıklık olduğu için biraz fazla rüzgar esiyor. Üşüdüğüm için arıcı kıyafetini giyiyorum. İkinci kata da biraz hızlı geçeceğim çünkü burada herhangi bir sorun olacağını sanmıyorum. Dediğim gibi çıtalara bir genel bir durumuna bakacağız ve hemen çıtaları yerine koyacağım. İkinci katımız da şu şekilde. Çıtalar bal dolmuş ve yoğun bir şekilde nektar var. Zaten bir önceki videolarımda da bunu hatırlıyorsunuzdur. Gördüğünüz gibi de tekrardan bir bal gelmeye başladığı için arılar petekleri genişletmeye başlamışlar. Dediğim gibi genel olarak ikinci katın durumu çok iyi. Sadece balların sırlanması gerekiyor. Ama bütün çıtalar bal dolu değil. 10 çıtanın 7'si dolu, 3 tanesi polen dolu. Zaten oraları da dolduracaklardır. Şimdi ikinci katı da kenara aldıktan sonra ilk katın durumunu kontrol edeceğiz. İkinci katı propolisden ayırdıktan sonra katı kenara alıyorum ve ana ızgarasından da arılar aşağı inmesi için hazırlamış olduğum kekik naneli solüsyonu sıkarak arılar aşağı indiriyorum. İkinci ve üçüncü katın kontrolünü yaptığımda görmüş olduğunuz gibi fazla erkek arı gözü yoktu. Zaten ana ızgarasında da erkek arı gözü yok. Bu da demek oluyor ki erkek arı mücadelemizi bu sefer düzgün yapmışız. Şimdi yarım şerbetliği çektiğimde gördüğünüz gibi arılar buraya bayağı bir yığılmışlar. Daha önce de söylemiştim. Bu da alt katın sıkışık olduğunu gösteriyor. O yüzden geçen hafta vermiş olduğum temel peteklerde kabartıldıysa bugün kovanımıza 4. kata atacağız. Ve bu benim için ilk olacak. Daha önce en fazla
3. kata atmıştım. 4. kata atamamıştım. Ama gördüğünüz gibi yarım şerbetliğinin altına biraz erkek arı gözleri yapmışlar. Bunları da keseceğiz her zaman olduğu gibi. Ve hızlı bir şekilde varroa var mı buna bakacağız. Bu bölgeyi bilmiyorum ama bu zamanlarda varroa biraz tavan yapar. Özellikle Mayıs'ın sonları ve Haziran'ın başlarında varroa biraz tavan yapma zamanıdır. En azından Şişli için öyleydi. Burayı bilmiyorum. Şimdi bu erkek arı gözlerini kesmek için Hami abi bize bir tane iplik kesme makasından bir tane bıçak ayarladı. Bu gördüğünüz bıçakta bir kumaş bıçağı. Ve bunu yapması çok iyi oldu. Hem çok iyi kesiyor hem de bıçak boyu çok uzun olduğu için tek tek hiç uğraşmadan tek seferde bütün erkek gözlerini kesebiliyoruz. Hami abi bize bu bıçağı yaptığı için şükran ve teşekkürlerimizi buradan tekrardan sunalım. Şimdi yarım şerbetlikteki erkek arı gözlerini kestikten sonra bazı gözlerde tekrardan larvalar olduğunu gördüm ve buralara kekik nane suyu sıkarak arıların o larvaları boşaltmasını sağlayacağız. Bunu istiyorsanız yapmanıza gerek yok ama ben bir daha kesmekle uğraşmak istemediğim için bütün gözlere kekik nane su sıktım. Zaten burada herhangi bir şey yok, sadece erkek arı gözleri var. Zaten bu sayede de oradaki gözleri temizleyecekler. Bu sıktığım kekik nane solüsyonun hazırlanışı Instagram hesabımda var. Reels videoların arasında. Buraya da yakın zamanda hazırlayıp short videosu olarak ekleyeceğim. Bilginiz olsun. Eklediğim zaman da zaten solüsyonu sıktığım zaman yukarıya linkini bırakacağım. Hazırlanışını oradan görebilirsiniz. Şimdi ikinci çıtamızı çektiğimizde bu çıtanın komple kabartıldığını göreceğiz. Çok güzel bir şekilde kabartmışlar ve üst kısımlara inceden bir nektar doldurmuşlar. Şimdi de gözleri birazdan yakından bakıp günlük yumurta var mı buna bakacağız. İlk katta yapacağım kontrol de şu şekilde olacak. İlk söylediğim gibi arı yoğunluğuna bakacağız. Temel peteklerin kabartılıp kabartılmadığına bakacağız. Günlük yumurta var mı buna bakacağız. Bir de 4. kata alacağımız çıtaları belirleyeceğiz. Şimdi 4. kata alacağımız çıtalarda bu 2 tane kapalı yavrulu çıta alacağım. 2 tane de boş çıta alacağım veya nektar veya polenli çıtayı çıkartacağım ve alt kata da 4 tane çıta vermeyi planlıyorum. Yani özetle ilk katta yapacağımız işlemler bunlar olacak. Şimdi ilk çıtamızda günlük yumurta var. O yüzden bugün ana arıyı görmesem de benim için sıkıntı yaratmayacak. İkinci çıtamızda hazır olan bir çıta ve gördüğünüz gibi yine kenarlardan kesmeye devam ediyorlar. Şimdi bu kesme işini neden olduğunu sorduğumda şu an arkadaşın ismini hatırlayamıyorum. O yüzden videoyu seyrederse kusura bakmasın. Yorumlarda arı alttan geçemeyeceğini ve alttan geçemediğinde petekleri kenardan kestiğini söylemişti. Ben de bunu gözlemleyip kontrol ettiğimde arkadaşımızın dediği doğru. Bu çıtaların boyu normalden 1-2 santim daha kısa olduğu için temel petek çıtanın dibine doğru çok geldiğinden dolayı arılar geçmek için kenarları kesiyorlar. Bunun nedeni de buymuş, kenardan kesme muhabbeti. Sadece arının geçmek istediği için. Buradan bize uyaran arkadaş için de teşekkür ediyoruz. İsmini hatırlayamadığım için de kusura bakmasın. 4. çıtamız da gördüğünüz gibi komple kapalı yavrulu bir çıta. Şimdi bu çıtayı kenara ayıracağım ve 4. kata çıkartacağım. Şöyle bir uyarı da yapayım. Şimdi ana arıya bakmayacağız dedik ama katları çıkartacağımız çıtaları ayırırken mutlaka çıtalara iyi bakın. Yanlışlıkla ana arıyı yukarıya çıkartmayın. Çünkü kovanın dengesini bozmuş oluruz. O yüzden yukarı çıkartacağım çıtalara bakarken ana arıyı da görmeye çalışacağız. 5. çıtamız da komple kapalı yavrulu bir çıta. Şimdi bu çıtayı da kenara ayıracağım ve 4. kata çıkartacağız. 6. çıtamız da polenli bir çıta. Günlük yumurta göremedim burada. O yüzden onu şimdilik kenara alacağım ve diğer çıtalara baktıktan sonra 4. kata çıkartacağım çıtaya karar vereceğim. 7. çıtamız da polenli bir çıta. Çok hafif de bir nektar var. O yüzden onu kenara alıp 4. kata vereceğiz. 4. kata çıkartmak için ideal bir çıta. 8. çıtada biraz polen ve hafiften bir nektar var. O yüzden onu da 4. kata çıkartacağım. Şimdi 9. çıtada geçen hafta verdiğimiz temel petekli bir çıta. Bu çıtayı da kabartmaya başlamışlar. Yani bu çıta da komple kabartılmış ama gözler tamamen oluşturulmamış. Yarıya kadar oluşturulmuş. O yüzden bu kovanımızda bir problem yok ve 4. katı da rahat bir şekilde atabiliriz. Sadece bir tık arı yoğunluğumuz azalmış. O da çok normal. Çünkü şu an bölgede çok fazla çiçek olduğu için tarlacıların tamamı dışarıda. Zaten uçuşan arıları etrafta görebilirsiniz. Şu an siz videoda çok fazla görmüyorsunuz ama çok yoğun bir şekilde tarlacı arı uçuşu var. Şimdi kovana 4 tane temel petek vereceğiz. Bu vereceğimiz temel petek de oğul engelleme yöntemiyle aynı olacak. Yani bu ne demek? Duvar çıtasını olduğu yerde bırakıyoruz. 9. sıraya bir tane temel petek veriyoruz. 8. sıraya da kovanın kendi çıtasını bırakıyoruz. 7. sıraya bir tane temel petek veriyoruz. 6. sıraya yine kovanın bir çıtasını bırakıyoruz. 5. sıraya da bir temel petek veriyoruz. Normalde 3. sıraya temel peteği koymamız lazım ama ben böyle yapmayacağım ve o aldığım temel peteği 2. sıraya yerleştireceğim. Hemen yarım şerbetinin altında olduğu için. Alt kattaki çıta ayarlamamız bu şekilde. Şimdi temel peteğimizi de yerleştirdikten sonra kestiğimiz erkek arı gözlerini kovana bırakıyoruz ve varroa ile doğal mücadelemizi yapıp ardıç kartlarını ve uçucuyaları verdikten sonra aldığım çıtaları silkip ondan sonra yukarıya çıkartacağım. Bunu da hep söylüyorum. Bu silkme yapmamızın nedeni erkek arı gözü var mı ve ana arı yüksüğü var mı?
Ve ana arıyı yanlışlıkla görmezsek ana arı çıtadı mı buna bakmak için yapıyoruz. Çünkü silkelemeyi yaptığın zaman ana arı çok iyi tutunduğu için genelde çıtadan düşmüyor. Ama tabii ki bunu yapmadan önce ana arıya bir bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü sert bir şekilde silkelerseniz ne olur ne olmaz kovandan eğer düşerse strese girip uçacaktır. Uçtuğunda %90 aynı kovanına geri dönüyor ama yanlışlıkla başka kovana girme ihtimali de var. Bunu riske etmeye gerek yok. O yüzden bu yöntem bana göre etkili bir yöntem ve ben bunu yapmaya her zaman devam ediyorum. Şimdi bütün çıtaları silktikten sonra, çünkü çıtalarda zaten tek tük erkek arı gözleri var. Bunları da aldıktan sonra kovana şerbetimizi verip ana arı ırgasını yerleştirip ikinci katı kovana koyacağız. Kovana ikinci ve üçüncü katı yerleştirdikten sonra kovanımıza sonunda bir hayalim olan dördüncü katı yerleştiriyorum. Çünkü kovana dördüncü ve beşinci katı atmayı çok merak ediyordum. Beşinci kat bu sene nasip olmadı. İnşallah seneye diyoruz. O hayalimi de gerçekleştireceğim. Şimdi dördüncü katta aldığımız çıtaların dizilimini yapıyoruz. İlk duvar çıtamıza polenli çıtayı, hemen yanına ikinci sıraya kapalı yavrulu çıtayı, üçüncü sıraya da kapalı yavrulu çıtayı veriyorum. Dördüncü sıraya da kapalı yavrulu çıtayı veriyorum. Söylemeyi unuttum. Alt katta o ayırdığım çıtayı yukarıya çıkartmadım. Çünkü içinde günlük yumurtalar vardı. Onu çıkartmak istemedim. O bir sonraki için olsun. Normalde bu çıtayı çıkartmamamız lazımdı ve oraya bir tane daha boş petek bırakmamız gerekiyordu ama elimizde boş petek kalmadığı için bu dizilimi bu sefer bu şekilde yapacağız. Kovana bölme tahtamızı verdikten sonra kovana çuvalla hafiften bir sarıp serenalyonunu koyacağız. Normalde beni biliyorsunuz alt tarafta bulunan açıklığı çuvalla kapattıktan sonra kata atıyorum. Ama şu an bunu yapmayacağım hava sıcak diye. Bir de bir gözlemleyeceğim bu şekilde yaptığımızda kovanın ne gibi durumlar oluşuyor diye. Büyük ihtimal boş taraf arılar yoğunlaşacaktır. Bunu bir gözlemleyeceğiz. Eğer bir sıkıntı olmazsa hava soğuk olmadığı sürece bu şekilde kovanı sarıp kapatacağım. Şimdi bu gördüğünüz videoları hazırlamak bayağı uzun sürüyor. Direkt size çektiğim şekilde atmıyorum. Burada çok ciddi bir emek var ve videoları hazırlamak günlerce sürüyor. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de lütfen kanalıma abone olunuz. Çünkü bana verebileceğiniz en büyük destek bu. Benim bu haftaki yapacağım işlemler bu kadar. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Beni seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim.